Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Koronavirüsü dünyanın neresinde olursak olalım hepimizi bir şekilde etkilemiş oldu. Benim yaşadığım ülkede, hatta bulunduğum eyalette desem daha doğru olur çünkü eyaletten eyalete de değişiyor. Stage of disaster dedikleri, yani olağanüstü bir hal çağrısı yapıldı. 6 haftalık bir karantinaya girmiş durumdayız. Bunun 3. haftasındayız. Hakikaten zor oluyor. Evden dışarı çok çıkamıyoruz. Evden dışarı çıkmamız için sadece 4 tane sebep var. O sebepleri sağlayabilirsek evden çıkabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi essential shopping diyorlar. Yani evin ihtiyaçlarını giderebilmek için alışverişe çıkabiliyorsunuz ve evden sadece bir kişi günde bir defa yapabiliyor bu alışverişi. İkincisi, eğer çalıştığınız yere gitmeniz gerekiyorsa ve çalıştığınız yerden bir mektup aldıysanız bu kişi işe gelmesi gerekiyor diye evinizden o sebeple çıkabiliyorsunuz. Üçüncüsü için compassionate care diyorlar. Yani sizin bakımınıza muhtaç bir insan varsa o insana gidip yardımcı olabiliyorsunuz. Dördüncüsü de dışarı çıkıp egzersiz yapabiliyorsunuz. Günde bir sefer ve 1 saate mahsus olmak üzere. Bunların haricinde evinizden hiçbir zaman 5 kilometrenin ötesinde başka bir yere de gidemezsiniz. Yani devlet bunu ne kadar kontrol edebiliyor? Çok kontrol edemiyor. Ama insanlarına, halkına da bir şekilde güvenmek zorunda. İnsanlar da bu güveni boşa çıkarmamak için uğraşıyorlar. Her neyse, ben bu videoyu bunlardan bahsetmek için açmadım. Size bir kelimeden bahsetmek için bu videoyu açmış oldum. Bu kelime takva kelimesi. Bu takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir kelime. Bizim çokça duyduğumuz ve kullandığımız bir kelime. Yürürken benim aklıma gelir bu kelime. Çünkü takva kelimesinin yürümeyle bir bağlantısı var. Yani sözlüklere baktığınız zaman o sözlüklerdeki manalardan bir tanesi yürümeyle yakından ilişkili. Bu manadan size birazdan bahsedeceğim. Hatta ben bu manayı ilk defa öğrendiğim zaman o kadar çok sevinmiştim ki. Çünkü dedim ki kendi kendime, ben herhalde bu manayı hayatım boyunca bir daha hiçbir yerde unutmam. Ve arkadaşlarıma da anlatabileceğim çok güzel bir mana olduğunu düşünüyorum. Fakat onu anlatmadan önce size bir iki anımdan bahsetmem lazım ki tam olarak otursun her şey yerli yerine. Geçen yıl bir yürüyüşe gitmiştik. Buradan bazı arkadaşlarımla beraber yurt dışında bir ülkede yaklaşık 8-9 günlük bir doğa yürüyüşüne gitmiştik. Orada başımıza gelen bazı hadiseler oldu. Mesela bunlardan bir tanesi, ilk yürüyüşe başlar başlamaz tabii ki bir ormanda yürüyorsunuz, dağlarda yürüyorsunuz, yokuş aşağı, yokuş yukarı yürüyorsunuz. Yürümek gerçekten zor. Ve orada kendi kendime dedim ki ya biz aslında yürümesini çok bilmiyormuşuz. Yani insan yürümesini bilmiyor mudur? Düz yolda yürüyebiliyoruz. Hepimiz yürüyebiliyoruz. Asfaltın üzerinde, betonda yürüyebiliyoruz. Fakat belki Karadenizliler benim demek istediğim şeyi daha iyi anlamışlardır. Böyle dağlara tırmanırken, yokuş aşağı falan inerken, hele bir de yağmur yağıyorsa o yürüyüş çok zor oluyor. Hatta yürüyüşe ilk başladığımız zaman bize dediler ki işte 30 dakika boyunca yokuş aşağı ineceğiz. O sırada bir yağmur bastırdı. Her yer çamur oldu. 30 dakikalık yeri biz 2 saatte inebildik. Üstüne üstlük bir de üstümüz başımız çamur oldu. Çünkü bastığımız her yerde neredeyse yani kendimizi ya çok zor tutuyoruz ya da bastığımız zaman düşüyorduk. Fakat şunu fark ettik. Orada yerli insanlar vardı. Bize rehberlik yapan insanlar. Adamlar da yürüyor, biz de yürüyoruz. Hatta onlar yalın ayak yürüyor bazıları. Biz böyle ayakkabılarla, botlarla yürüyoruz. Ona rağmen onlar hiçbir zaman kayıp düşmüyorlar. Biz de hep düşüyoruz. Aradan bir gün geçti, 2 gün geçti derken biz tabii onlar nasıl yürüyorsa onları taklit etmeye çalıştık. Onların bastığı yerlere basıyoruz. Basma teknikleriyle onları taklit etmeye çalışıyoruz. Ve hakikaten onların bastığı yere basınca, yani arkalarından takip edince hiçbir zaman düşmüyorsun. Hani yaş tahtaya basma diye bir bizde söz vardır ya. İşte ağaçların dalları çıkmış böyle yeryüzüne. Yağmur da yağıyor. Onlara bastığın zaman düşüyorsun. Ama adamlar öyle bir basıyor ki o dalların arasından yürürken. İşte orada aklıma gelen bir manaydı bu. Yani arkadaşlarımdan bazılarına dedim ki ya dedim bu yerli insanlar çok takvalı yürüyorlar dedim. Yani belki başta ne demek istediğimi anlamadılar. Ben de tabii açık bir şekilde söylememiştim. Fakat bu takva kelimesinin manasıyla alakalı benim öğrendiğim o mananın onunla çok alakası olan bir sözdü bu. O manada şu. Kur'an'da takva kelimesi çok kullanılır. Yani müttakin olarak kullanılır, işte etka olarak kullanılır. Bu Bakara suresinin ilk sayfasına baktığım zaman bundan birkaç yıl önce, hani Fatiha suresi vardır, sayfanın diğer tarafında Bakara suresi var. Oradaki 5 ayette geçen müttakin diye bir kelime var. Takva ile aynı kökten gelmiş bir kelime. Sözlüklere baktığım zaman birkaç sözlükte de aynı kalıpla ifade edilen bir manası olduğunu gördüm. Bu mana feresul vak. Feres Arapçada at demek.
Vak da takva ile aynı kökten gelen bir kelime. Hatta onun kökü diyebiliriz. Takva vav, kaf ve ye köklerinden geliyor. Vikaye, korunmak, sakınmak manalarına geliyor. Yani Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak ve Allah'tan korkmak gibi manalara geliyor. Feresul vak kelimesi şu manaya geliyor. Feres dediğim gibi at demek. Vak da korunan, sakınan at demek. Fakat biraz daha açıklamalarına baktığınız zaman yürüyüşüne çok dikkat eden at manasına geliyor. Bilirsiniz atlar nallı olurlar ve bu nalları her zaman takmazsınız. Yani nalları çıkarıp bazen bakım yapmanız gerekebilir. İşte artık ben o işleri bilmiyorum ama artık krem sürersin, yaraları, bereleri varsa, dikenleri varsa onları çıkarırsın. Ve bu nalları çıkardığınız zaman o atlardan artık ayağının altında demir bir şey yok. Ve bu atları saldığınız zaman taşa basarlar, başka bir şeye basarlar, dikene basarlar ve canları acır. Bu yüzden nalları çıkarılmış, yalın ayakla yürüyen atlar çok dikkatli yürümek zorunda. Dolayısıyla bu atlara feresul vak derlermiş. Yani nalları olmadığı için çok dikkatle yürüyen, bastığı yere bakan ve dikkat eden atlar manasında. Çok güzel bir mana. Muhtemelen bu manayı yazmalarının sebebi şuydu. Bu kelime yani vak kelimesi veya takva kelimesi ilk kullanım tarzı neyse veya en yaygın kullanım tarzı neyse o dönemin Araplarında veya eski Araplarda, kadim Araplarda o kelimeyi yazarsın. Yani artık kullana manasını içine emmiş bazı kullanımlar olur, sözler olur, ifadeler olur, tabirler olur. Bu tabir de en yaygın ve ilk kullanılan tabirlerden birisi olabilir. Allahu alem. Çünkü birçok sözlükte bahsediliyor. Dolayısıyla takva kelimesine bakarken bir de o yönden bakmak lazım. Yani takvalı bir insan attığı adımlara çok dikkat eden, aynen o nalları çıkarılmış ve yanlış bir yere bastığında canı acıyacağını bilen atlar gibi yanlış bir yola girdiğinde, Allah'ın istemediği bir şeyi yaptığı zaman canını acıtacak bir neticesi olduğunu bilen insanlar gibi adımlarını dikkatli atan insanlardır, müttaki insanlar. Bir de bu taraftan bakmak gerekiyor. İşte o yürüyen yerlilerin de adımlarını nereye atacaklarını çok iyi bilmesi, bu konuda çok dikkatli davranmaları, 8-9 gün boyunca yürüyüp de bir defa bile düşmemeleri bana bu takva manasını anımsatmıştı. Sizinlerle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi hayatım boyunca unutamayacağım bir mana. Muhtemelen siz de bu videodan sonra unutmamış olursunuz. Allah hepimize takvalı bir hayat yaşamayı, attığımız adımları çok dikkatli atmayı nasip etsin. Söz buraya gelmişken kapatmadan önce bundan sonra kanalda yapmak istediğim seriden de bahsetmek istiyorum. Hazreti Adem'in yaratılışı ve dünyaya gönderilişi ile alakalı Bakara suresinde 30. ayetten 39. ayete kadar bir toplamda 10 tane ayet var. Bu ayetleri işlemeyi arzu ediyorum. İnşallah siz